Sayda tabii ki biraz da vakit konforunun olduğunu söylemek lazım. Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak'ta tamamlanacak ilk periyot sonrasında City deplasmanından sonra Galatasaray bu bölge için resmi adımı ve imzayı attırmayı düşünüyor. Birçok oyuncu var Galatasaray'ın açıkçası önündeki listede. Geniş listede olanlar var. Galatasaray'ın direkt hedeflediği isimler var. Dün işte Gueye ismi, doğru telaffuz ediyorum değil mi? Gueye ismi çok konuşuldu ama Gueye evet Galatasaray'ın geniş listesinde yer alan, takip ettiği, durumunu sorguladığı oyuncuların arasında yer alıyor. Ama Galatasaray'ın halen üst sıralarda ve direkt olarak hedeflediği bugünkü işte 7 Ocak itibariyle hedefi Manuel Ugarte hala. Sebebi de zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla Ugarte'yi kiralayıp ki oyuncuyu ikna ettiği için Galatasaray Kulübü. Hatta işte yarım sezon maliyeti dahi netleşmiş durumda. Ugarte'nin hani o aşamalara geldi artık bu görüşmeler. Burada Galatasaray'ın tek kıracağı ya da ikna etmeye çalıştığı nokta Manchester United'ı zorunlu olmayan opsiyon maddesine ikna etmek için büyük bir çaba harcıyor Galatasaray Kulübü. Tabii ki Muslera'nın, Lucas'ın burada çok büyük bir etkisinin olduğunu söylemek gerekiyor. Galatasaray zaten son dönemde, yakın geçmişte birçok transferin de eski yıldızlarıyla ya da takımda forma giyen oyuncuların destekleriyle ikna etmeyi açık bir şekilde başardı. İşte en yakın örnek aklıma gelen işte Leroy Sané. Evet. Yani günler öncesinde Lukas Podolski Leroy Sané transferini duyurmuştu mesela örnek verecek olursak. Muslera'yı da Lugano mu? Doğru. Değil mi? Doğru. İkna et. Daha doğrusu. Muslera'nın ve Lucas'ın da tabii ki etkisi var. Ugarte'nin Galatasaray projesine yarım sezonda olsa ikna olmasında ki Galatasaray niye Ugarte konusunda çok ısrarcı? Çünkü farklı alanlarda Galatasaray'a konfor alanı yaratabilecek bir isim Ugarte. Bir, UEFA kriterlerini herkes gözden kaçırıyor. Aslında bence Fenerbahçe Kulübü'nün de bu konuda biraz hassas olması gerekiyor düşünüyorum ki bence Sayın Başkan Saadettin Saran işte belki Charlotte hamlesini ya da işte Lukman hamlesini Galatasaray formülüyle çözecek diye düşünüyorum. Yani sezon sonunda ötemeli bir bonservisle ödeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü UEFA'nın belirlediği o kriter sadece Galatasaray için değil aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü için de geçerli. Yani yıllık gelirlerinizin %70'i kadar takım bütçesi oluşturabiliyorsunuz. Oluşturmadınız. Şampiyonluk benim için önemli. Gözüm görmez ben alırım. Şampiyonluğa bakarım derseniz ileride UEFA'nın kırmızı ışığıyla Avrupa'ya katılamama tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden ben biraz daha burada ne diyeyim UEFA'yı da göz önüne alarak Fenerbahçe'nin hareket edeceğini düşünüyorum. Şimdi Galatasaray Ugarte'yi kiraladığı zaman herhangi bir şekilde UEFA'nın o limit konusunda bir yük bindirmemiş olacak. İkincisi Ugarte oldu mu? Kiralama formülüyle geçmişte kim oldu? Melo oldu mesela. Evet. Defalarca kez Galatasaray kiraladı. Bonservisini aldı daha sonra. Ugarte'yi aldığınızda aşı tutarsa bonservis pazarlığına oturur Galatasaray sezon sonu. Olmadı mı bu sefer herhangi bir bağlayıcı kontratı olmadığı için işte sezon sonunda Ruben Neves'in sözleşmesi bitiyor Al Hilal kulübüyle. İşte sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu'nun Inter kulübüyle sadece bir yıllık bir kontratı kalıyor. Hakan yine devreye girecek belli oldu. Ama çok konuşuluyor. Dün bir yayında daha söyledim. İşte Hakan'ın Ocak ayı için Galatasaray'ın o A plan hedefi olduğu söyleniyor. Hayır. Ocak ayı için, ara transfer dönemi için Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'ın hedeflediği, düşündüğü, girişimde bulunduğu bir oyuncu değil. Niye değil? Çünkü futbol gerçekleri var. Galatasaray bunun farkında. Hakan'ı beğenmediği, istemediği için falan düşünmediği için değil. Hakan Çalhanoğlu Inter takımının kaptanı, Inter takımının 10 numarası, en çok skora götüren oyuncusu ve Inter'in sezon başında istediği 30 milyon euroluk bir bonservis bedeli var ki Şampiyonlar Ligi'nde ve Serie A'da başarıyı hedefleyen bir kulüp kalkıp takım kaptanını ve 10 numarasını ara transfer döneminde değil 40 milyon euroya vermez. Bu yüzden Hakan için bir aksiyonu yok şu an Galatasaray'ın. Ama sezon sonu için Ugarte'yi alırsan dediğim gibi geleceğe dair de Ugarte olmazsa daha üst segmentte bir oyuncuya gidebiliyorsun.
sağladığı bu tip kolaylıklar var Ugarte hamlesinin. Oyuncunun da eğer transfer gerçekleşirse 6 aylık Galatasaray'dan alacağı ücret 5 milyon euro olacak. Bunun dışında ama 28 Ocak'ta belki de 29 Ocak'ta Galatasaray'ın daha bir büyük oyuncuya gitme ihtimali de olabilir. Niye? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen takımlar ya da çok fazla forma şansı bulamayan yıldız isimler Dünya Kupası'nı hedefleyerek garanti süre alabileceği takımları tercih edebilirler. Evet. Genç oyuncular da olabilir potansiyelli. Bu bahsettiğim isimler yıldız isimler de olabilir. Ama bugün itibariyle 7 Ocak itibariyle hala Galatasaray'ın ana planı ya da en yakın olduğu, en uğraştığı isim Manuel Ugarte. Yani ilk 11'e orta sahaya bir isim mutlaka transfer %100. Etmek istiyor ara transfer %100. döneminde. %100 Galatasaray'ın bütün ne diyeyim Ocak ayına dair planı bu doğrultuda. İlk 11'e sadece bir isim eklenecek. Geri kalan bütün hamleler işte yedek kulübesini güçlendirmek, rotasyonu genişletmek. Ama Galatasaray'ın daha önce de dile getirmiştim, bir kez daha belirteyim. İşte sol stoper alma, bek oyuncusu transfer etme gibi bir düşüncesi yok. Orta saha aldıktan sonra Galatasaray'ın hamlesi ön tarafa olacak ama ön tarafa da direkt gelir gelmez işte 11'de oynama hedefi olan bir isim ya da işte ilk 11'de oynama garantisi isteyen bir oyuncuya gitmeyecek Galatasaray. Evet, transfer gündeminde bu şekilde. Galatasaray'ın sakatları da merak ediliyor. Şimdi bir sakat listesi de vardı. Singo mesela kesin olarak ne zaman dönecek? Artık ne zaman tam kadro şeklinde sahaya çıkacak? Mesela Atletico Madrid karşılaşmasında tam kadro olacak mı sahada Galatasaray gibi sakatlar ne zaman yavaş yavaş dönüyor artık Ali Naci? Yani şöyle tabii ki Victor Osimhen ve Jakobs ikilisi Afrika Kupası'ndan herhangi bir problem yaşamadan dönerse Galatasaray 21 Ocak'ta oynanacak olan Atletico Madrid maçına tam kadro çıkacak. Wilfried Singo aslında yavaş yavaş tempolu çalışmalara da katılmaya başladı Galatasaray takımında. Planlanan tarih 17 Ocak'taki, yanlış hatırlamıyorsam 17 Ocak diye hatırlıyorum. Gaziantep Futbol Kulübü ile ligin ikinci yarısında iç sahada oynanacak ilk karşılaşmada Singo'ya süre vermeyi, belki de ilk 11'de oynatmayı düşünüyordu Okan Hoca. Ama bir hafta öncesine bu süreyi atar mı? Ben Singo'nun az da olsa Fenerbahçe derbisinde kulübede olmasını, geniş kadroda yer almasını, maçın gidişatına göre de hamle oyuncusu olarak kullanabileceğini düşünüyorum Okan Hoca'nın. Onun dışında da zaten Galatasaray'ın sakatlık problemi yaşayan bir oyuncusu da kalmadı. Kaan Ayhan zaten sakatlığını atlattı. Takımla çalışmalara başladı. Bunun dışında artık Afrika Kupası'nda Osimhen'in, Jakobs'un maçlarını aman sakatlanmasın diye dua ederek geçirecektir sağlık ekibi ve teknik heyet diye düşünüyorum. Yoksa tam kadro